Raflar dolusu ebeveynlik kitabına, bitmek bilmeyen tavsiyelere rağmen modern ebeveynlik neden bu kadar zor hissettiriyor hiç düşündünüz mü? Bugün gelişimsel bir psikoloğun bakış açısıyla kaynak materyallerimizi masaya yatırıp bu konuyu derinlemesine inceleyeceğiz. Çocukların beynindeki o doğal bağlanma içgüdülerini nasıl anlayacağımızı ve aslında ebeveyn olarak o doğal otoritemizi nasıl geri kazanacağımızı konuşacağız. Hadi hemen başlayalım. Gündemimiz oldukça net. Önce modern ebeveynlik paradoksuna bakacağız, ardından bağlanma bilimini, sonra çocuklardaki o direncin köklerini ve son olarak da bağ kurarak disiplin sağlama yollarını ele alacağız. Birinci bölümümüz modern ebeveynlik paradoksu. Size çok basit ama bence bir o kadar da ufuk açıcı bir soru sormak istiyorum. Düşünün bakalım, bir çocuğu yetiştirmeyi gerçekten ama gerçekten kolaylaştıran şey nedir? Çoğumuzun aklına gelen o kolay çocuk tablosuna bir bakalım. Sizi can kulağıyla dinleyen, nasıl davranması gerektiğini sizden öğrenen, sır saklamayan, yanınızda huzur bulan bir çocuk. Şahane değil mi? Ama bakın, işin püf noktası şu. Çocuklara bu özellikleri öylece bir ders gibi öğretemezsiniz. Yani onları bu şekilde genetik olarak falan kurgulayamayız. Milyarlarca dolarlık ebeveynlik endüstrisi bize hep bir efsane satıyor. Diyorlar ki ebeveynlik bir beceri setidir, doğru kitabı okursan, doğru ödül ceza taktiğini uygularsan mükemmel davranışı elde edersin. Aslında hayır, gelişimsel psikoloji bize gerçeği çok net söylüyor. Ebeveynlik, temelde bir çocuğun size kalbini verdiği o derin duygusal bağlanma ilişkisidir. Çocuğa ebeveynlik yapabilmeniz için onun size bağımlı olduğu doğru bir ilişki içinde olmanız şart. Ve bu da bizi ikinci bölümümüze, işin mutfağına götürüyor, bağlanma bilimi. Bağlanma dediğimiz şey tam olarak nedir? Bilimsel tanımıyla fiziksel, duygusal ve psikolojik yakınlığı arama ve koruma dürtüsü. Çocuklar doğdukları anda, tamam ben şimdi kurallara uyacağım diye programlanmış değillerdir. Hayatta kalmak için onlara bakan yetişkinlere aktif bir şekilde bağlanmaya programlıdırlar. Yani bu evrimsel bir pusuladır. Şunu anladığımızda her şey değişiyor. Bağlanma dediğimiz bu mekanizma, ebeveynliğin en ağır yükünü bizim yerimize sırtlanıyor. Sizi doğal bir şekilde alfa, yani lider konumuna yerleştiriyor ve en güzeli de çocuğun içinde sizin için iyi olma arzusu uyandırıyor. Bu 6 işlev otomatik olarak devreye girdiğinde sürekli komut vermenize gerek kalmaz. Çocuk zaten kendi yönünü bulmak için dönüp size bakar. Bu harika bir metafor. Bugünlerde hepimizde çocukları bir an önce bağımsız olmaya iten bir acelecilik var değil mi? Kendi kendine uyusun, kendi kendini sakinleştirsin. Oysa sırf daha hızlı büyüsün diye bir bitkiyi köklerinden tutup yukarı çekemezsiniz, onu öldürürsünüz. Bağımlılık ihtiyaçları gerçekten ve güvenli bir şekilde doyurulduğunda bağımsızlık zaten kendiliğinden filizlenir. Peki ya bağlanma hiyerarşisi tersine dönerse ne olur? Görseli zihninizde canlandırın. Yavru kazlar önde yürüyor, anne kaz da onların peşinden sürükleniyor. İşte çocuk o güvenli bağı bulamayıp dominant pozisyona, liderliğe tırmandığında tam olarak bu yaşanıyor. İnanın bana, liderlik rolü çocuğa geçtiğinde evdeki o dinamik bir kabusa dönüşebiliyor. Üçüncü bölümümüz direncin kökleri. Eğer bağlanma çocukların iyi olmasını sağlıyorsa, peki neden isyan ediyorlar? Gerçekten neden direnirler? Her şeyi kitabına uygun yaptığımızı sandığımız anlarda bile çocuklarımız neden bize duvar örer, inatlaşır? Hepimiz yaşamışızdır. Ufacık bir şey istersiniz ve bir anda kıyamet kopar. Bizi bu kadar çaresiz hissettiren bu mekanizmanın arkasında ne var? İşte gelişimsel psikolojinin en kilit kavramlarından biri, karşı irade. Bakın, bu bir davranış bozukluğu falan değil. Çocuğu dış etkilere karşı koruyan doğal bir içgüdü. Siz, çocukla o an güvenli bir bağ kurmadan emirler yağdırmaya başlarsanız, çocuğun beyni adeta bir güvenlik duvarı örer. Sen, şu an benim liderim gibi hissettirmiyorsun, o yüzden seni dinlemeyeceğim der. Yani aslında onu yabancılardan koruyan bu sistem, aranızdaki bağ zedelendiğinde size karşı çalışmaya başlar. Günümüzün en devasa sorunlarından biri de bu akran odaklılıktır. Ebeveynlere olan o doğal bağ zayıfladığında ne oluyor biliyor musunuz? Boşluğu hemen akranlar dolduruyor. Ama çocuklar ipuçlarını kendileri gibi olgunlaşmamış çocuklardan almaya başladığında, onları pusulasız bir okyanusa atmış oluyoruz. Onların yüzeysel bir aidiyete değil, kendilerini bulabilecekleri güvenli bir ebeveyn kalkanına ihtiyaçları var. Ve geldik son bölümümüze 4. Bağ kurarak disiplin. Otoritemizi, bağımızı koparmadan nasıl yeniden kurarız? Disiplin sağlarken çocuğun en sevdiği oyuncağı elinden almak,
ya da onu odaya kilitlemek gibi taktikler, bunlar yapay güçtür ve tam da o an çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu şeyi, sizinle olan bağını kesip atar. Baskıcıdır, isyan çıkartır. Oysa gerçek güç tamamen görünmezdir. Doğal bir saygı uyandırır. Otorite dediğimiz şey, çocuğun üzerinde kurduğunuz tahakküm değil, ona bakım verme ve onu koruma gücünüzdür. Fark devasa. Peki bunu pratikte nasıl yapacağız? 3 basit, eyleme geçirilebilir adımımız var. Birincisi, her zaman yönlendirmeden önce bağ kurun. Talimat vermeden önce çocuğunuzun göz hizasına inin, bir gülümseme yakalayın. İkincisi, patronluk taslamak yerine günlük rutinlerle çevreyi düzenleyin. Ve üçüncüsü, kötü davranışı cezalandırmak için fırsat kollamayı bırakıp iyi niyetleri baştan teşvik edin. Soruna değil, ilişkiye yatırım yapın. Ve işte bütün bu anlattıklarımızın altın kuralı, her şeyi ama her şeyi bir bağlam içinde yapın. Duygusal bir bağ kurmadan hiçbir çatışmayı çözemezsiniz. İlişki olmadan düzeltmeye kalktığınız her hareket, o bahsettiğimiz karşı iradeyi tetikler. Tıpkı bizim yetişkin ilişkilerimizde olduğu gibi, aranızda sıcak bir bağ yoksa en ufak bir eleştiri bile saldırı gibi gelir, değil mi? Çocuklar için de aynısı geçerli. Gerçek paradigma değişimi tam olarak budur. İtaat ettirmeye çalışmayı, rüşvet vermeyi bir kenara bırakın, tüm odağınızı o görünmez bağı beslemeye verin. Bekleyin. Çocuğunuzun gözlerinde sizin için iyi olma arzusunu görene kadar bekleyin ve o güvenli alanın içinden ebeveynlik yapın. İnanın bana, bunu sağladığınızda onlar zaten sizi takip etmek isteyeceklerdir. Kapatırken size şu kışkırtıcı soruyu sormak istiyorum, biraz düşünelim üzerine. Ebeveyn olarak o sürekli davranışları düzeltmeye, cezalandırmaya harcadığımız o devasa enerjinin sadece yarısını, evet sadece yarısını, onlarla sarsılmaz bir bağ kurmaya yatırsaydık, ailemizde nasıl muazzam bir doğal gücün ve huzurun kilidini açardık. Bir sonraki sefere kadar kendinize iyi bakın,